Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim orta kalınlıkta bebe yünü. Şişlerim ipime uygun 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle küçük bir lastiğimi başladım. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Model 4 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerinizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edin. Ben bir ters bir düz lastik hazırladım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Evet, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Bir sıra düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Şu şekilde 2 ters ilmekten sonra şöyle bir artırma yaptım. Bakın bu şekilde olacak artırmalarımız. Daha devamındaki 2 ilmeği de düz ördüm. Şöyle. Bu artırma yaptığım ilmeği ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Yine 2 ters ilmek. Şu şekilde bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Artırma yaptığımız ilmeği bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Artırma yaptığımız ilmeği bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Yine 2 ters, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örelim. Artırma yaptığımız ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Daha sonra kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu modelde hep arka yüzünde işlem yapılıyor, yani şekillendirme. Ön yüzünde düz öreceğiz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet, kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. İkinci sırada ne yaptıysam aynısını yapıyorum ama kaydırarak yapacağım şimdi. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde bir artırma yaptım. Devamındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci sırada başta 2 ters ilmek örmüştük. Şimdi direkt artırma yaparak daha sonra 2 düz ilmek ördüm. Artırma yaptığım ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ters ilmek ördüm. Bir artırma, 2 düz ilmek. Artırma yaptığım ilmeği bu 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 2 ters ilmek ördüm. Bir artırma yaptım şu şekilde. 2 düz ilmek, artırma yaptığım ilmeği de bu 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Bakın modeli kaydırmış olduk. Aynı şekilde devam ediyorum.
Sıra sonunda 2 ters ilmekle tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şöyle bakın, modeli kaydırmış olduk. Burada yaptığım işlemi buradaki boşluğa yaptım. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynı şekilde başlıyoruz. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Zaten ön yüzünde yapacağımız işlem bu modelde ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. Arka yüzünde şekillendirme yapıyoruz. Model oldukça kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm ve birinci sırayı tamamlamış olduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters örüyoruz. Bakın, ikinci sıra arka yüzünde 2 ters ilmekle başlıyoruz. Daha sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Artırma yaptığım ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Yine 2 ters ilmek, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Artırma yaptığım ilmeği 2 düz ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Evet. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Şöyle. Dördüncü sırada kenar ilmeğinden sonra artırmayla başlıyoruz. Bakın, önce bir artırma, daha sonra 2 ilmek düz. Artırma yaptığım ilmeği de 2 düzün üzerinden geçirerek bıraktım. Devamında 2 ters ilmek. Bir artırma, 2 ilmek düz. Modeli kaydırdık yani. Böyle devam ediyoruz. İki ters arada, daha sonra şu şekilde bir artırma, 2 düz. Artırmamı bu tarafa geçirerek bıraktım. Sıra sonunda 2 ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Evet, modeli bakın 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Şöyle bir parça da daha önce hazırladım. Şöyle göstereyim. Yelek önü olarak düşünün. Bu örnek parça. Herhangi bir beden, yaş grubu değil. Örnek bir parça olarak hazırladım. Burada hazır lastik uyguladım. Kenar patını da aynı şekilde devam ettirdim. 8 ilmek devam ettirdim. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu şekilde ön patı kullanacaksanız bu modelde ilmek sayısını 4 ve 4'ün katları artı 1 yapın. Çünkü diğer kenar ilmeği bu pattan kullanılacak.
Pat ilmek sayısına gelince istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben burada 8 ilmek kullandım. 10 ilmek kullanabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Model oldukça güzel, farklı. Şöyle bakın. Minik minik kabarcıklar. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek battaniyesi hangisinde kullanmak istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Gayet güzel ve çok amaçlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.